Arkadaşlar selam. Fiyatın grafikte hafızaya aldığı bazı bölgeler vardır. Bu bölgelere geldiğinde daha önceden ne yapmışsa yine aynı şeyi yapma eğilimi gösterir. Bu bölgelerden bir tanesi bu videonun da konusu olan arz talep bölgeleridir. Arz talep stratejisi deyince akla Sam Siden gelir. Stratejinin kurucusu olarak da bilinir. Stratejinin orijinal bir konsept olduğundan pek emin değilim. Bu konuda bazı şüphelerim var. Stratejiyle ilgili olarak da bölgeye geldiğinde bekleyen emir girmek gibi katılmadığım yönleri var. İhtimal artırıcılarda olduğu gibi eksik kaldığını düşündüğüm yönleri var. Genel olarak da zayıflıkları çok olan, güçlendirilmesi gereken bir strateji olduğunu düşünüyorum. Ben konuyu anlatırken hem orijinal haliyle hem de acizane kendi fikirlerimi içeren şekliyle anlatmaya çalışacağım. Yükselen bir fiyat hareketinde bu hareketin kaynağına kadar gidilir, bu bölge işaretlenir ve bu bölge bir talep bölgesi olarak kabul edilir. Fiyat yeniden bu bölgeye geldiğinde tepki alarak daha önceden yaptığı gibi yeniden yükseleceği beklenilir. Düşen bir fiyat hareketinde de yine fiyatın kaynağına kadar gidilip bölge işaretlenir ve burası bir arz bölgesi olarak belirlenir. Fiyat yeniden bu bölgeye giderse yine daha önceden yaptığı gibi tepki alarak düşeceği düşünülür. Peki grafiğin bu bölgesinde fiyat bu seviyeye geldiğinde talep artmış ve fiyat yükselmiş. Bu çok açık bir şekilde zaten görünüyor. Fakat yeniden bu bölgeye geldiğinde yine aynı talebi göreceğini bize düşündüren şey nedir? Ya da burada olduğu gibi yeniden bu bölgeye geldiğinde yine aynı şekilde arzın talebe üstün gelerek fiyatı düşüreceğine nasıl hükmedebiliyoruz? İşte bu konu arz talep stratejisinin altında yatan mantıktır. Bunun sebeplerinden birisi mitigasyondur. Bir diğeri de konsolidasyon konusunda işlediğimiz işlemlerdir. Önce bunları gerçek grafik üzerinden açıklayayım. Sonra tekrar bu bölgeye gelip kaldığımız yerden devam edelim. Hatırlarsanız konsolidasyon konusunda piyasa yapıcı işleme sokmak istediği yüklü miktarda parayı bir seferde işleme sokamaz demiştik. Bu sebeple parça parça bekleyen emirler açarak işleme girer. Fiyatı her yükselişinde tekrar bekleyen emir seviyesine getirebilmek için de asıl işleminin tersi yönünde işlemler açar. Fiyat bekleyen emir seviyesine gelip aktif olduğunda bir yandan kâra geçerken bir yandan da arkasında bıraktığı bu satış işlemi zarar ettirir. Çünkü piyasa yapıcı burada açtığı işlemi önce kapatıp sonra alış yönünde işleme girmiyor. Bu şekilde hareket ederse istediği etkiyi elde edemez. Buradaki işlem devam ederken fiyatın bu seviyeye gelmesiyle bekleyen emir otomatik olarak devreye giriyor. Bu sebeple fiyatı her bekleyen emir seviyesine çekme işleminde bir yandan arkasında bıraktığı zarar ettiren emirleri kapatıp bir yandan da bekleyen emirleri aktif ederek bu iki aralık içerisinde elindeki tüm parayı işleme dahil ediyor. Ancak fiyat bu son hareketiyle bölgeden ayrıldıktan sonra arkasında bıraktığı bu iki emir açık olarak kalır. Fiyatı yeniden bu emirler seviyesine çekerek açık bıraktığı işlemleri kapatır. Bu zarar ettiren işlemleri kapatmaya mitigasyon denir. Bir yandan zarar ettiren işlemlerini kapatıp bu bölgeyi mitige ederken bir yandan da hala işleme dahil edemediği miktarda parası kaldıysa o miktarda parayı da işleme sokar. Tabii ben konuyu daha iyi açıklayabilmek için burada böyle geniş bir bölge üzerinden örnek verdim. Ancak bahsettiğimiz bu mitigasyon veya işleme dahil edilemeyen paranın yeniden işleme sokulması daha küçük, daha dar konsolidasyon bölgeleri içinde geçerlidir. Örneğin burada olduğu gibi daha az sayıda mumlarda oluşan bekleme bölgelerinde de yine bir mitigasyon ve bölgede kalan bekleyen emir sebebiyle fiyatın yükseldiğini söyleyebiliriz. Zaten bu bölgede alt zaman diliminde böyle geniş bir bölgedir. Bu bölgede üst zaman diliminde bunun gibi dar bir bölgedir. Hatta bu bölge buradaki örneklerde görülebileceği gibi iki mumla oluşan bir engulf büyüklüğünde bile olabilir. Zaten bu sebeple engulfların birer destek ve direnç olarak kullanılabileceğinden bahsedebiliyoruz. Hatırlarsanız o konuyu incelerken hareketin karşısında bekleyen her engulfun bu harekete direnç göstereceğini ve bu hareket yönünde oluşan her engulfun da harekete destek olacağını söylemiştik. Yine bunların altında da aynı şekilde mitigasyon ve bekleyen emir mantığı yatmaktadır. Dikkat ederseniz bu hareket buraya kadar yükseldikten sonra tekrar bu bölgeye gelmesinde bu geniş engulf bölgesi başlattığı harekete destek görevi görebilmiş. Hatta fiyat bölgeye ikinci kez geldiğinde
bu bölge yine fiyatı tutarak kaldığı yönde hareketi devam ettirebilmiş. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bu mitigasyon beklentisi ve bölgede hala bekleyen emir kalmış olabilme ihtimali arz talep stratejisini doğurmuştur. Bu sebeple fiyatın yükselişe geçtiği ya da düşüşe geçtiği bölgeler işaretlenip ileride tekrar fiyatın bu bölgelere gelmesi durumunda tepki alabileceği ihtimaliyle takip edilir. Peki bölgeler nasıl işaretlenir? Talep bölgesinde yükselişten önceki son düşüş mumu bölgenin işaretleneceği sınırları belirler. Çünkü arkada bırakılan zarar ettiren işlem bu mum seviyesindedir. Arz bölgesinde de düşüşten önceki son yükseliş mumu bölgenin sınırlarını belirler. Keza yine burada da zarar ettiren işlem bu mum bölgesindedir. Sınırlar talep bölgesinde son düşüş mumunun üst gövdesi ile alt fitil ucu arasında olacak şekilde çizilir ve sağa doğru uzatılır. Arz bölgesinde ise son yükseliş mumunun alt gövdesi ile üst fitili arasında olacak şekilde çizilir. Hangisinde gövde, hangisinde fitil aklımızda kalması açısından düşen fiyat hareketinde alt tarafta fitil ucu, yükselen fiyat hareketinde yine üst tarafta fitil ucu olacak şekilde bölge işaretlenir. Bunlar stratejinin orijinal haliyle kullandığı bölge sınırlarıdır. Ben bu bölgelerin kullanılmasında her iki uçta da fitillerin alınmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu fitiller çok aşırı uzun değilse. Çünkü ben fiyatın ilk test edeceği bölgenin mumların gövde hizasından daha önce buradaki fitil bölgesi olacağını düşünüyorum. Fiyat bazen ilk bu bölgeden tepki alıp yükselir. Daha sonra gövdelerin olduğu bölümü test eder. Ondan sonra yükselir. Bazen de fitilli bölgeyi test etmekte kalır. Gövde bölgesine hiç gelmez ve buradan yükselişine devam eder. Bu sebeplerle burada oluşacak fırsatları kaçırmamak için her iki yönde de sınırlara fitillerin de dahil edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Talep bölgesinde de, arz bölgesinde de bölgenin orta hizasından geçen seviye işleme giriş için beklenilecek son sınırdır. Orijinal kullanımında fiyat, talep veya arz bölgesine girdikten sonra en geç bu orta seviye hizasına bırakılacak bekleyen emirlerle işleme girilir. Benim katılmadığım noktalardan bir tanesi budur. Fiyatın bu bölgeye gelmesiyle doğrudan işlem açmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü biz bir ihtimale yatırım yapıyoruz. Bu ihtimal ne kadar güçlü olursa risk de o kadar kabul edilebilir olur. Dolayısıyla çalışma ihtimali güçlü bölgelere yatırım yapmak daha mantıklıdır. Gerçi Sam Sydon talep ve arz bölgelerinin çalışma ihtimalini artıran bazı kriterler koymuştur. Bunları da bir sonraki videoda konuşacağız. Ancak yine de hem bölgenin çalışma ihtimali güçlü hem de fiyatın bölgeden aldığı tepki güçlü olursa ihtimal bir kat daha artmış olur. Her halükarda bekleyen emir girmeyi doğru bulmuyorum. Bu bölgelerde fiyatın bölgeye yaklaşması, alt zaman dilim onayları, başka karar destek unsurları gibi hususlarla kararımızı şekillendirmek daha doğru olur düşüncesindeyim. Şimdi bu bölgelerle ilgili grafikten birkaç örnek inceleyelim. Benim bu strateji kullanılırken ilave etmek istediğim bir husus da bölgelerin sınırları belirlenirken üstte ve altta mumların fitil uçları olsun dedim. Ancak bölgeyi belirleyen bu mumların öncesinde veya sonrasında kendilerinden daha yüksek seviyede bir fitil varsa aşırı yüksekte olmamak şartıyla bölgenin sınırlarının bu seviyeye kadar çekilmesinin de yine daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu sınırlar bize gireceğimiz işlemdeki stop loss seviyelerini gösterir. Yani bölgenin fiyatın yaklaştığı kenarı işleme giriş, karşı kenarı da stop loss seviyesidir. Stop loss seviyesi seçilirken tam fitil uçları seçilebileceği gibi marja göre belirli bir pips aralığı da bırakılabilir. Yine bu bölge içinde fiyatın yaklaştığı kenar ve orta seviye arası işleme giriş bölgesi, karşı kenarda stop loss seviyesidir. Şimdi gerçek grafik üzerinden birkaç örnek inceleyelim. Az önce incelediğimiz bu konsolidasyonun olduğu bölgede alttaki fiyat hareketinin sol taraftaki talep bölgesi sınırları içerisine kadar olduğunu görüyoruz. Bölgeyi biraz daha yakından inceleyelim. Burada yükselişten önceki son düşüş mumu üst ve alt fitillere dahil edilerek
işaretlenir ve sağa doğru uzatılır. İşte benim kastettiğim husus burada var. Burada hemen bu fitilin sınırından değil de son düşüş mumunun alt fitili hizasından değil de hemen yanındaki şu daha ileride bir noktaya sahip olan fitil ucu tercih edilmelidir diye düşünüyorum. Fiyat bu bölgeye geldiğinde tepki alarak yükselişe geçmiş. Fiyat bu konsolidasyon bölgesinden çözülüp yukarı yönde harekete başladıktan sonra bu yükselen fiyat hareketinin kaynağı talep bölgesi olarak kabul edilebilir. Bölge üst ve alt fitil uçlarından geçecek şekilde işaretlenip sağa doğru uzatılarak fiyatın yeniden bu bölgeye gelmesi durumunda alacağı tepki değerlendirilebilir. Ayrıca yükselen fiyat hareketi için de yine hareketin kaynağının bir talep bölgesi olarak çalıştığını görebiliyoruz. Yine bu bölge üst ve alt fitil sınırlarıyla işaretlenerek sağa doğru uzatılıp takip edildiğinde fiyatın bu bölgeden tepki aldığını ve yine yükselişe geçtiğini görüyoruz. Ancak az önce de dediğim gibi bu bölge içerisine bekleyen emir bırakarak işleme girmek yerine bu bölgede kararımızı destekleyecek bazı onay unsurlarının aranması daha doğrudur. Tabi stratejinin kullanılmasını açıklarken Sam Sydon zaten çalışma ihtimali güçlü bölgelere yatırım yapıldığını, dolayısıyla o ihtimali taşıyan her arz ve talep bölgesinin stop loss kullanılarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak ihtimal ne kadar güçlü olursa olsun ek onay unsurları kullanmak stoptan da olsa zararımızı azaltacaktır diye düşünüyorum. Peki bu bölge bir arz bölgesi olabilir mi? Evet, olabilir. Detaylarını daha ileride inceleyeceğiz. Ancak burada bir düşen fiyat hareketi var. Bu hareketin kaynağı olan bu bölgede takip edilebilir. Düşüşten önceki son yükseliş mumu alt ve üst sınırlarından çizilerek işaretlenip sağa doğru uzatılarak fiyatın bu bölgeye gelmesi takip edilir. Tabi burada çok önemli bir nokta. Madem arkasında zarar ettiren bir işlem bıraktı, o zaman nasıl olsa bu bölgeye gelecek diye, yani burada bir arz bölgesi var ve fiyat bu bölgeye nasıl olsa gidecek diye düşünülerek işleme girilmez. Eğer bu bölgeye gelirse işleme girmek için takip edilir. Bu da Bitcoin'in 1 saatlik grafiği. Bu düşen fiyat hareketini gördükten sonra bu hareketin kaynağına giderek düşüşten önceki son yükseliş mumu alt ve üst fitillerinden işaretlenerek sağa doğru uzatılırsa fiyatın bu bölgeye geldiğinde tepki alarak düştüğünü görebiliyoruz. Ayrıca yine bu bölge de bir talep bölgesidir. Yükselen fiyat hareketine bu talep bölgesiyle başlamıştır. Dolayısıyla bu yükselen fiyat hareketinin kaynağı olduğu için bu bölge talep bölgesi olarak seçilebilir. Ve fiyatı bu arz bölgesine gönderen de buradaki talep bölgesi olmuştur. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta, talep bölgesi tam mum fitillerinden geçecek şekilde çizilirse bu mum fitiliyle önce stop ettirip sonra da tespit ettiğimiz yönde ilerlemiş olur. Bu örnekten de anlayacağımız üzere bölgeye bir bekleyen emir bırakmak yerine fiyatın bölgeden alacağı tepkileri takip etmek daha doğru bir yaklaşım olur. Evet arkadaşlar, konuyu toparlayayım. Herhangi bir grafiği açtığımızda yükselen bir fiyat hareketi tespit etmişsek aşağıda ve solda bu fiyat hareketinin kaynağını tespit ediyoruz ve bu bölgeyi yükselişten önceki son düşüş mumunun alt ve üst fitil uçlarını esas alarak işaretleyerek sağa doğru uzatıyoruz. Ve eğer fiyat bu bölgeye gelirse işleme girmek için takip ediyoruz. Grafikte düşen bir fiyat hareketi varsa bu durumda da grafiğin yukarısına sol tarafa doğru bakarak ilerliyoruz ve bu hareketin kaynağına geldiğimizde düşüşten önceki son yükseliş mumunu bölgenin sınırları olacak şekilde işaretliyoruz. Ve fiyat bu bölgeye gelirse işleme girmek için takip ediyoruz. Diğer bir ihtimalde grafiği açtığımızda fiyat bir tepe ve dip noktası arasında bir yerde bulunabilir. Bu durumda da yukarıda solda bir arz bölgesi, aşağıda solda bir talep bölgesi belirleyerek fiyatın bu her iki bölgeye de yaklaşmasını takip ediyoruz. Bu seviyeden önce talep bölgesine çekilirse diğer şartları da kontrol ederek yükseliş yönünde işlem fırsatları ararız. Aksi durumda yükselişine devam eder de arz bölgesine gelirse bu sefer de bu bölgeden alacağı tepkileri değerlendirerek satış yönünde işleme girebiliriz. Evet arkadaşlar, arz talep bölgelerinin kullanımı bu şekilde. Her gördüğümüz yükseliş hareketini bir talep bölgesi, her düşüş hareketini de bir arz bölgesi olarak kabul etmemiz tabii ki mümkün değil. Bir bölgeyi arz ya da talep bölgesi olarak kabul edebilmemiz için bazı kriterler vardır. Bazı eleme faktörleri geliştirilmiştir.
Sam Siden bunlara ihtimal artırıcılar diyor. Biz de bir sonraki videoda bu ihtimal artırıcıları konuşacağız. Bazı bölgeleri eleyeceğiz. Çalışma ihtimali yüksek olan bölgeleri de ilgi alanımız olarak tespit edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.